Birçoğumuz çok çalıştığımızı düşünüyoruz. Koşturmacanın içinde birçoğumuz maalesef özel yaşamlarımıza özen göstermiyoruz. Siz de bu hissiyata sahipseniz işte kendinize zaman ayırmanıza yardımcı olabilecek 9 öneri. Önerilere geçmeden önce bir küçük rica, eğer hala abone olmadıysanız abone olmanız bizim için çok önemli. Yetenek 101 sizlerle birlikte büyüyor, gelişiyor ve geleceğe doğru emin adımlarla yürüyor. Ve ayrıca konuyla ilgili yorumlarınız varsa bunları videonun altında yorumlar bölümüne eklemeniz bizi çok mutlu eder. Şimdi geçelim önerilere. Üstünde çalıştığınız iş, proje, fikir, konu her neyse onu iş yerinizde bıraktığınızı düşünüyorsun. Öte yandan öğle yemeğine çıktığınızda, akşam eve gittiğinizde konuyla ilgili e-mail trafiğini takip etmeden duramıyorsunuz. Aslında o kadar üstünde durmanız gereken sıkıntılı ve krizli bir konu değil. Ama kendinizi rahat bırakmıyorsunuz. Bir huzur yok. Bu davranışınızla, bu davranış tercihinizle birlikte kendinize ait olması gereken zamanın sizce size bir faydası var mı? Şalteri ne zaman indireceğinize karar verin. İşle ilgili acil bir konu olmadığında, yeri geldiğinde gerçekten işi işte bırakın. Belki de iş yerinizdeyken gün içinde uğraştığınız iş dışı konular işinize odaklanmanızı engelliyor. Bu nedenle oluşan zaman kaybını akşam mesai yaparak telafi etmeye çalışıyor olabilir misiniz? Üzerinde çalıştığınız konuları önceliklendirin. Takviminize girin ve mümkün olduğunca takvim disiplininize uyun. Bunu ne kadar başarabilirseniz akşam ofisten çıkarken kafanız inanın o kadar daha rahat eder. Hobiler edinin. İster inanın ister inanmayın, birçok insan iş dışındaki zamanlarında ne yapacaklarını bilemiyorlar. Keyif aldıkları bir uğraşıları, bir hobileri yok. Bu nedenle yeni arkadaşlar da edinemiyorlar. Yeni bir yabancı dil öğrenmek gibi, bir fotoğrafçılık kursuna katılmak gibi. Ne hoşunuza gidiyorsa bir aktivite bulun, bir konu bulun ve onun üzerinde çalışmaya başlayın. Başladıktan sonra da aksatmadan devam edin. Kendinize yeni bir pencere açın. Size özel zamanınızı daha kaliteli hale getirin. İşinizde olduğu gibi özel yaşamınızda da plansız hareket etmenin bedeli içinde bulunduğunuz girdaba kapılıp gitmektir. Özel hayatınız içinde iyi bir hafta geçirmenin yolu planlamadan geçer. En azından birkaç gün öncesinden ne zaman spora gideceğinizi, kiminle nerede öğle yemeği yiyeceğinizi ve hangi gün yatıp ayağınızı uzatacağınızı planlayın. Plansızlık yüzünden özel zamanınızı israf etmeyin. Gündelik koşturmaca içinde ailelerimizden uzaklaşmak çok kolay. Aslında yanlarında kendimizi en rahat hissettiğimiz insanlar ailelerimizdir. Harala gürele içinde en kolay uzaklaştığımız insanlar da yine ailelerimiz olur. Ailelerinizle eğer imkanınız varsa en azından haftada bir ya da bilemediğiniz 2 haftada bir yemek organizasyonu yapın. Şehir dışında yaşıyorlarsa görüntülü görüşme araçlarıyla, ki pandemide herhalde bu tip görüşmelere herkes alıştı, görüntülü olarak bir araya gelin. İnanın bana, eğer bu konuda ihmalkarsanız ve bunu yaparsanız daha iyi hissedeceksiniz. İlginçtir, bazen de sorun çok fazla aktiviteye katılmaktır. İş dışında aynı anda spora, arkadaşlarınızın düzenlediği partilere, varsa içinde yer aldığınız derneklerin aktivitelerine katılmaya çalışmak da sizi tüketebilir. Aktivite yaparken nerede duracağınızı ve nerede neye hayır diyeceğinizi bilmenizde fayda var. Teknoloji öyle bir hale geldi ki bilgisayarlar, tabletler, akıllı telefonlar, akıllı televizyonlar, akıllı saatler her an elimizin altında. Her an bir yerlerden bir bildirim geliyor. Etrafımızda neredeyse akılsız bir obje kalmadı. Bu da bulunduğumuz yere odaklanmamızı zorlaştırıyor. Bazen görüyorum insanlar arkadaşlarıyla çıktıkları yemeklerde bile odaklanamıyorlar. Günlerce, bazen haftalarca öncesinden organize edilen bir çaba sonucunda bir araya gelen 8-10 kişilik gruplar
Oturup hep beraber bütün gece telefonlarına bakıyorlar. Çok ilginç değil mi? Sanıyorum yurt dışında bir restoranda görmüştüm. Yemekten önce büyük grupların masalarına özellikle bir sepet geliyor ve herkes telefonlarını o sepetin içine koyuyor. Türkiye'de böyle bir uygulama var mı bilmiyorum, hiç karşılaşmadım. Ama bence iyi bir fikir olabilir. Zar zor bir araya geldiğimiz o yemeklerde, en azından o yemeklerde arkadaşlarımıza, dostlarımıza odaklanalım. Bir diğer örnek çok basit aslında, çok konuşulan, çok dile getirilen bir şey. Yatak odalarınıza telefon, tablet sokmayabilirsiniz. O dönemde hayatınızda çok krizli bir konu yoksa bu gerçekten yapılabilir bir şey. Bu hem uyku sağlığınız için hem de mental sağlığınız için çok önemli bir adım olabilir. Uzaya roket fırlatmıyorsanız o derecede önemli, ölümcül bir işiniz olmayabilir. Dijital olarak özgür olacağımız alanlara ihtiyacımız var. Ufak tefek işleri eleyin. Elinizi oyalayan, zamanınızı alan, kaçınabileceğiniz konulardan kaçının. Pandemide öğrendiğimiz şeylerden biri de sanıyorum birçok şeyi online olarak halledebileceğimiz oldu. Gündelik hayatta zamanınızı alan, vaktinizi çalan şeylerin bir listesini yapıp bunların içinden bir elemeye gidebilirsiniz. Atacağınız küçük adımlar, inanın bana, toplamda önemli bir fark yaratabilir. Ve son olarak hareket edin. Hayatınızın rutinine uyacak, sizi zorlamayacak, yaptığınızda mutlu olacağınız hareketli bir aktivite bulun. Yürüyüş olur, koşu olur, trekking olur, imkanınız varsa yelken olur. Arkadaşlarınızla, dostlarınızla, ailenizden biriyle bunu yaparsanız aynı anda bir taşla iki kuş vurmuş olursunuz. Her şey olur. Yeter ki hareket edin. İşle özel yaşam arasındaki dengeyi kurmak gerçekten çaba gerektiriyor. Bu yönde şikayetiniz varsa söylenmeyi bırakıp karar almak ve bu kararı uygulamak sizin elinizde. Bir YouTube izleyicisiyseniz neler yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı ve varsa konuyla ilgili yorumlarınızı yorumlara yazmayı unutmayın. Videodan faydalanabileceğini düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa onlarla paylaşmanız da bizi ayrıca mutlu eder. Burası Yetenek 101, bu kanalın konusu insan, çünkü en önemlisi her zaman insandır. Yeni videolarda, yeni konularla yeniden bir araya gelmek üzere. Hoşça kalın.